Gecenin en sessiz saatinde Basra Körfezi'nin sularını hayal edin. Bugün orada dalgalar petrol platformlarının ayaklarına, modern limanlara ve sıcak kıyılara dokunur. Ama suyun altında gözde görülmeyen başka bir manzara saklıdır. Eski nehir yatakları, gömülmüş kıyı çizgileri, bir zamanlar açık havada kalmış düzlükler ve belki de insan seslerinin duyulduğu kayıp bir ova. Deniz burada yalnızca deniz değildir. Yükselmiş suyun örttüğü eski bir dünya gibidir. Bugünkü Basra Körfezi her zaman bugünkü gibi değildi. Son buzul çağının en soğuk dönemlerinde deniz seviyesi çok daha düşüktü. Ve körfezin büyük bölümü su altında değil, karadaydı. Fırat ve Dicle'nin suları, İran dağlarından gelen akarsularla ve Arabistan tarafındaki daha küçük sistemlerle birleşerek geniş bir vadiyi besliyordu. Bugün tuzlu suyun kapladığı yerde, o çağlarda tatlı su, sazlıklar, av hayvanları, geçici göller ve yaşanabilir alanlar bulunmuş olabilir. Bu yüzden bazı araştırmacılar burayı kayıp bir körfez ovası ya da eski bir sığınak gibi düşünür. Bu hikaye kesin olarak bulunmuş bir sualtı uygarlığını anlatmayacak. Çünkü elimizde henüz dalgaların altında ortaya çıkarılmış büyük şehir kalıntıları, tapınaklar ya da yazılı arşivler yok. Daha dikkatli bir soruyla ilerleyeceğiz. Eğer Basra Körfezi bir zamanlar verimli bir ova idiyse, insanlar orada yaşamış olabilir mi? Eğer yaşadılarsa, deniz yükseldiğinde nereye gittiler? Ve onların yaşadığı kayıp toprak, Mezopotamya'nın daha sonraki tufan anlatılarında uzak bir yankı bırakmış olabilir mi? Bu gece yolculuğunda bizimle birlikte bu eski suyun izini takip etmek isterseniz, bizim kanalımıza abone olabilir ve yorumlarda bu anlatıyı nereden dinlediğinizi yazabilirsiniz. Belki İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Bursa'da, Konya'da ya da Türkiye'den uzakta bir evde dinliyorsunuzdur. Her şehir adı sanki eski bir nehir kolu gibi bu hikayeye katılır ve kaybolmuş bir ovanın çevresinde bugünkü dinleyicileri sessizce bir araya getirir. Basra Körfezi'nin geçmişini anlamak için önce deniz seviyesini düşünmek gerekir. Buzul çağında dünyanın büyük miktarda suyu dev buz kütlelerinde tutuluyordu. Denizler daha alçaktı. Kıyılar bugünkünden daha uzakta bulunuyordu. Ve birçok sığ deniz tabanı karaya dönüşmüştü. İnsanlık tarihinin erken dönemlerinde kıyıların nerede olduğunu bugünkü haritalara bakarak anlamak bu yüzden yanıltıcı olabilir. Bugün su altında kalan bir yer, bir zamanlar avcıların yürüdüğü, ailelerin konakladığı, hayvanların geçtiği bir ova olmuş olabilir. Basra Körfezi de tam böyle bir alandır. Sığ yapısı nedeniyle deniz seviyesi düştüğünde geniş topraklar açığa çıkar. Bu toprakların ortasından büyük akarsu sistemleri geçer. Çevredeki yüksek bölgelerden gelen sular vadilere akar. Bazı alanlarda bataklıklar ve gölcükler oluşur. Bölgede yaşayan insanlar için böyle bir yer, çölün sertliğinden daha korunaklı, nehir kenarlarının sunduğu kaynaklar açısından daha zengin olabilirdi. Tatlı su, balık, saz, av hayvanı, taş ve mevsimlik geçiş yolları erken topluluklar için büyük değere sahipti. Bu düşünce Mezopotamya'nın doğuşunu anlamaya çalışan araştırmacılar için çekicidir. Çünkü Fırat ve Dicle'nin aşağı havzası, daha sonra Sümer kentlerinin yükseleceği bölgenin hemen yakınındadır. Ur, Eridu, Uruk ve diğer eski merkezler, nehirlerin taşıdığı alüvyonlarla, bataklıklarla, sulama kanallarıyla ve denize açılan yollarla ilişkilidir. Eğer daha eski bir dönemde körfez tabanı açık bir vadi ise, bu alan insan hareketleri için doğal bir geçit ve sığınak görevi görmüş olabilir. Daha sonra deniz yükseldiğinde, o toplulukların bir kısmı kuzeye, Mezopotamya ovalarına ya da çevredeki kıyılara çekilmiş olabilir. Elbette bu kesinleşmiş bir göç haritası değildir. Arkeoloji burada zor bir işle karşı karşıyadır. Çünkü olası yerleşimlerin önemli bölümü bugün suyun altındadır. Deniz tabanı araştırmaları, batimetri, sismik taramalar ve tortu örnekleri
bize eski vadilerin ve kıyıların biçimini gösterebilir. Ama bir insan topluluğunun varlığını kanıtlamak için taş aletler, ocak izleri, yerleşim düzeni, gömüler ya da başka maddi kalıntılar gerekir. Su altında bunları bulmak hem pahalı hem de teknik olarak güçtür. Yine de jeolojik ipuçları güçlüdür. Deniz tabanındaki eski nehir kanalları bir zamanlar akarsuların bugünkü körfez boyunca aktığını düşündürür. Bazı tortu kayıtları tatlı su ortamlarının varlığına işaret edebilir. Kıyı çizgilerinin eski konumu, suyun hangi aşamalarda yükseldiğini anlamamıza yardım eder. Bu tür veriler bize bir şehir göstermez ama kayıp bir manzara gösterir. O manzaranın insan yaşamına elverişli olup olmadığı sorusu da buradan doğar. İnsanlar suyu izler. Bunu en eski çağlardan beri yapar. Tatlı suyun olduğu yerde hayvanlar vardır, bitkiler vardır, av vardır, saz ve balık vardır. Bazen de güvenli geçitler vardır. Buzul çağının sonunda Basra Körfezi Ovası böyle kaynaklar sunuyorsa, insanların bu alanı tamamen boş bırakması pek olası görünmez. Fakat insan varlığıyla gelişmiş uygarlık aynı şey değildir. Burada söz edebileceğimiz şey, büyük taş şehirlerden önceki topluluklar, avcılar, toplayıcılar, balıkçılar, küçük yerleşimler ve mevsimlik kamplar olabilir. Bu ayrım önemlidir. Donmuş bir efsane gibi kayıp büyük imparatorluk aramak bizi kolayca yanlış yola götürür. Daha gerçekçi ve daha ilginç olan, kıyı ve nehir çevresinde yaşayan erken insanların dünyasını anlamaktır. Onlar büyük saraylar bırakmamış olabilir ama suyun ritmini, hayvanların göçünü, rüzgarın yönünü ve denizin yavaş yaklaşmasını kuşaktan kuşağa aktarmış olabilirler. Bazen tarihin en derin hafızası taşa yazılmış krallardan değil, suyun yükseldiğini gören ailelerin sözlü anlatılarından gelir. Son buzul çağından sonra dünya ısınmaya başladığında denizler de yükseldi. Buzullar eridi, okyanusların hacmi arttı. Alçak kıyılar su altında kaldı. Bu süreç tek bir gecede olmadı ama insan yaşamı açısından çok derin sonuçlar doğurdu. Birkaç kuşak boyunca kıyının geri çekildiğini değil, denizin ilerlediğini görmek mümkündü. Dedenizin avlandığı yer, torununuzun zamanında tuzlu suyun altında kalabilirdi. Böyle bir değişim yavaş olsa bile hafızada büyük bir kırılma yaratır. Basra Körfezi Ovası için asıl dramatik sahne de budur. Deniz güneye ve doğuya doğru ilerledikçe alçak alanlar önce bataklığa dönüşür, sonra lagünleşir, sonra tamamen su altında kalır. Tatlı su kanallarına tuz karışır, sazlıkların sınırı değişir, hayvan yolları bozulur, insanlar kamp yerlerini daha yüksek alanlara taşır. Başta küçük bir uyum gibi görünen süreç, sonunda bütün bir yaşam çevresinin kaybına dönüşebilir. Bu kayıp, Mezopotamya'nın tufan anlatılarıyla yan yana düşünülür. Sümer kral listesinde tufantan önce ve tufantan sonra gelen krallardan söz edilir. Gılgamış destanında Utnapiştim'in büyük tufanı anlatılır. Daha sonra kutsal metinlerde Nuh anlatısı şekillenir. Bu metinler farklı dönemlerde, farklı dillerde ve farklı teolojik anlamlarla karşımıza çıkar. Onları doğrudan tek bir jeolojik olaya bağlamak aceleci olur. Fakat bölgenin gerçekten büyük su değişimleri yaşamış olması, tufan hafızasının neden bu kadar güçlü olduğunu düşündürür. Eski Mezopotamya'da su hem bereket hem tehlikeydi. Nehirler tarımı mümkün kılar ama taşkınlar tarlaları ve evleri yok edebilirdi. Kanallar yaşam verirdi ama bakım görmezse bataklık ve hastalık getirebilirdi. Deniz ticaret kapısıydı ama aynı zamanda bilinmezliğin sınırıydı. Bu yüzden tufan yalnızca doğal bir olay değil, düzenin bozulması anlamına gelir. Su yükseldiğinde insanın kurduğu sınırlar silinir. Ev ile nehir, tarla ile bataklık,
yol ile kanal birbirine karışır. Basra Körfezi'nin Kayıp Ovası bu açıdan güçlü bir arka plan sunar. Eğer insanlar denizin ilerleyişini gördüyse, bu yalnızca su baskını değil, dünyanın küçülmesi gibi hissedilmiş olabilir. Çocuklukta yürüdükleri alanlar kaybolur, ataların kamp yerleri ulaşılamaz hale gelir. Tatlı su kaynakları tuzlanır. Böyle bir deneyim, doğrudan yazıya geçmese bile anlatılarda yaşayabilir. Zaman geçtikçe gerçek kıyı değişimi, büyük tufan hikayesine dönüşebilir. Sümer anlatılarında tufanın yeri, insanlık hafızasının en etkileyici örneklerinden biridir. Kral listelerinde tufan bir eşik gibidir. Öncesi ve sonrası vardır. Gılgamış destanında ise tufan anlatısı, ölümsüzlük arayışıyla birleşir. İnsanların kaçamadığı ölüm, şehirlerin kaçamadığı yıkım ve tanrıların kararları suyun diliyle anlatılır. Bu metinler bize doğrudan Basra Körfezi Ovası'nın adını vermez. Ama suyun eski dünyadaki psikolojik ve kültürel ağırlığını açıkça gösterir. Türkiye'deki dinleyici için bu hikaye uzak değildir. Fırat ve Dicle Anadolu'dan doğar ve Mezopotamya'ya iner. Güneydoğu Anadolu'nun nehirleri, Harran Ovası, Urfa çevresi, Mardin yolları ve Mezopotamya'nın kuzey kapıları bu büyük su hikayesinin parçasıdır. Bugün Basra Körfezi denince akla modern devletler, limanlar ve sıcak kıyılar gelebilir. Ama daha eski zamanda bu coğrafya, Anadolu'dan güneye inen nehirlerin, göçlerin ve kültürel geçişlerin daha geniş bir uzantısıydı. Bu yüzden Kayıp Körfez Ovası'nı düşünmek, yalnızca su altında kalmış bir yer merakı değildir. Aynı zamanda uygarlığın kıyılarla, nehirlerle ve iklimle nasıl ilişkili olduğunu düşünmektir. İnsanlar toprağı yalnızca fethetmez, suyun izin verdiği yerde yaşar. Suyun çekildiği yerde yürür, yükseldiği yerde geri çekilir. Taşkınla mücadele eder, kuraklıkta göç eder. Uygarlık çoğu zaman taş binalardan önce su dengesiyle başlar. Eridu'nun eski Mezopotamya hafızasında özel bir yeri vardır. Bazı geleneklerde en eski kentlerden biri sayılır. Katlı su kaynakları, bataklıklar ve kutsal alanlarla ilişkilendirilir. Eridu'nun kendisini doğrudan Kayıp Körfez Ovası'nın kalıntısı gibi göstermek doğru olmaz. Ama bölgenin su, bataklık ve denizle kurduğu eski ilişkiyi anlamak için güçlü bir semboldür. Sümer kentlerinin ortaya çıktığı dünya, kuru bir çölden ibaret değildi. Nehirlerin, sazlıkların, kanalların ve kıyıların karmaşık birleşimiydi. Bu karmaşık ortamda yaşayan insanlar hem çok yaratıcı hem de çok kırılgan bir düzen kurdu. Sazdan evler yaptılar, balık tuttular, tarlaları suladılar, kil tabletler hazırladılar, tanrılarına tapınaklar inşa ettiler. Ama bütün bu düzen, suyun kontrol edilebilir kalmasına bağlıydı. Çok az su, kuraklık, çok fazla su, yıkım demekti. Basra Körfezi'nin eski yükselişi, bu dengeyi en geniş ölçekte hatırlatır. Bazen su yalnızca taşmaz, bir dünyanın yerini bütünüyle değiştirir. Bu değişimin arkasında yalnızca eriyen buzullar yoktu. İklim de insanların yaşadığı alanları yeniden düzenliyordu. Buzul çağının sonundan sonra bazı bölgeler daha nemli hale geldi. Bazıları zamanla kurudu. Çöl sınırları ilerledi ya da geri çekildi. Arabistan Yarımadası'nın bazı dönemlerde bu cünçünden daha yeşil olduğuna dair veriler vardır. Göller, mevsimlik akarsular ve otlaklar insanlara geçici yollar açmış olabilir. Fakat bu yeşil dönemler sonsuza kadar sürmedi. İnsan toplulukları hem denizin yükselişi hem de kara ikliminin değişmesiyle sürekli yeni kararlar almak zorunda kaldı. Kayıp Körfez Ovası bu bakımdan bir kavşak gibiydi. Kuzeyde Mezopotamya'nın nehirleri, doğuda İran dağları, batıda Arabistan'ın iç bölgeleri, güneyde Hürmüz Boğazı'na açılan geçişler vardı. Böyle bir yerde yaşayan insanlar
yalnızca bir vadinin sakinleri olmazdı. Farklı çevreler arasında hareket eden, mevsimleri izleyen, kaynakları karşılaştıran topluluklar olurdu. Bu, erken insan hareketliliği için çok önemlidir. Çünkü uygarlık başlamadan önce de insanlar bilgiyi, taşı, bitkiyi, deniz kabuğunu ve hikayeyi uzak mesafelere taşıyordu. Basra Körfezi çevresindeki daha sonraki arkeolojik kültürlerde denizle güçlü bir bağ görülür. Ubeyd dönemi yerleşimleri, Mezopotamya'nın güneyinde ve Körfez çevresinde yayılan geniş bir kültürel ağın parçası olarak değerlendirilir. Seramik biçimleri, ev düzenleri, balıkçılık, sazlık yaşamı ve kıyı bağlantıları bu dünyanın yalnızca iç tarıma dayanmadığını gösterir. Bu dönem, kayıp Körfez Ovası'nın doğrudan devamı gibi sunulamaz. Ama denizle, bataklıkla ve nehir ağızlarıyla yaşama becerisinin ne kadar eski ve önemli olduğunu düşündürür. Körfez kıyılarında bulunan deniz kabukları, balık kemikleri, teknecilik izleri ve ticaret bağlantıları, daha sonraki toplulukların suyu bir engel değil, yol olarak gördüğünü anlatır. Sümer dünyasında Dilmun adıyla anılan bölge, daha sonra Bahreyn ve çevresiyle ilişkilendirilir ve Mezopotamya metinlerinde özel bir yer tutar. Dilmun, ticaretin, uzak malların ve bazen de kutsal saflığın ülkesi gibi görünür. Bu gelenekler, Körfez'in yalnızca coğrafi değil, kültürel bir hafıza alanı olduğunu gösterir. Deniz yükselmiş olsa bile, insanlar onun çevresinde yeni anlamlar kurmayı sürdürdü. Bu noktada eski tekneleri düşünmek gerekir. Saz demetlerinden ya da ahşaptan yapılan basit tekneler, nehirlerde, bataklıklarda ve kıyı sularında insanlara hareket özgürlüğü sağladı. Bir kıyı değiştiğinde, tekne sahibi olan topluluklar yeni koşullara daha kolay uyum sağlayabilirdi. Suyun yükselişi, onlar için yalnızca kayıp değil, yeni yolların açılması anlamına da gelmiş olabilir. Fakat bu uyumun bile bir bedeli vardır. Eski kamp yerleri, mezarlar, çocukluk manzaraları ve atalara ait geçitler geride kalır. Bir toplumun denize alışması, denizin kaybettirdiği şeyleri unuttuğu anlamına gelmez. Tam tersine, denizle yaşayan insanlar suyun gücünü daha iyi bilir. Dalgaların sessiz yükselişi, fırtına zamanı kıyının değişmesi, tatlı suyun tuzlanması, balığın yön değiştirmesi, günlük hayatın parçası olur. Bu küçük deneyimler büyük anlatıların malzemesidir. Tufan hikayeleri belki tek bir olaydan değil, böyle yüzlerce küçük su korkusunun ve birkaç büyük çevresel kırılmanın birleşmesinden doğmuş olabilir. Mezopotamya'nın güneyindeki bataklık dünyası da bu hafızayı beslemiş olmalıdır. Saz evler, dar kanallar, su kuşları, balık ağları, kamış demetleri ve çamurlu kıyılar, orada yaşayan insanlar için hem ev hem de tehlike demekti. Bugün Irak'ın güney bataklıkları bile bize bu eski yaşamın bazı yankılarını düşündürür. Elbette modern toplulukları doğrudan çok eski çağların kopyası gibi görmek doğru değildir. Ama suyla örülmüş yaşam biçimlerinin ne kadar dayanıklı ve eski olabileceğini hissetmemize yardım eder. Basra Körfezi'nin su altında kalan alanlarında arkeolojik araştırma yapılabilirse, en çok aranacak şey büyük saraylar olmayabilir. Belki taş alet dağılımları, eski ocak yerleri, kesilmiş kemikler, kabuk yığınları, sazlık çevresinde kullanılan basit araçlar, balıkçılığa ilişkin izler ve küçük yerleşim lekeleri aranacaktır. Böyle bulgular, gösterişli olmadan çok değerli olabilir. Çünkü insanlığın erken tarihi, çoğu zaman görkemli anıtlardan değil, küçük yaşam izlerinden anlaşılır. Bu olasılık, bize arkeolojinin sabrını hatırlatır. Bir sualtı alanında bir taş bulmak kolay olabilir. Ama onun insan eliyle mi şekillendiğini, doğal süreçlerle mi taşındığını anlamak zordur. Bir kabuk yığını, eski bir yemek artığı da olabilir, akıntının topladığı doğal bir birikimde. Bu yüzden araştırmacılar, bağlama, katmana, tarihleme yöntemlerine ve çevresel verilere bakar. Geçmişi aceleyle konuşturmak yerine,
onun kendi dilinde konuşmasına izin verirler. Kayıp Körfez Ovası'nın hikayesi, aynı zamanda bugün yaşadığımız dünyaya da sessiz bir ayna tutar. Deniz seviyesinin değişmesi, yalnızca uzak bir jeolojik geçmiş meselesi değildir. Kıyı şehirleri, deltalar, limanlar ve alçak ovalar her zaman suyla pazarlık halindedir. Eski insanların yaşadığı çevresel değişimler, bugünkü sorunlarla birebir aynı değildir. Ama bize kıyıların kırılgan olduğunu hatırlatır. Bir kıyının haritada sabit görünmesi, onun sonsuza kadar sabit kalacağı anlamına gelmez. Bu hatırlatma hikayeyi daha insani yapar. Çünkü Kayıp Körfez Ovası'ndaki insanlar bizim gibi modern araçlara sahip değildi. Ama onların da evleri, yolları, alışkanlıkları ve sevdikleri yerler vardı. Deniz yükseldiğinde yalnızca soyut bir coğrafya değişmedi. İnsanların zihnindeki dünya değişti. Bugün biz bu değişimi grafiklerle, haritalarla ve bilimsel makalelerle anlatıyoruz. Onlarsa belki ateş başında, suyun aldığı yerlerden söz ederek anlattılar. Sözlü anlatıların gücü burada ortaya çıkar. Yazıdan önceki insanlar, çevrelerindeki değişimleri şarkılarla, törenlerle, uyarılarla ve aile hikayeleriyle taşıdı. Bir nehrin taşkın zamanı, hangi hayvanın ne zaman göç ettiği, hangi kıyının tehlikeli olduğu, hangi tepenin güvenli kaldığı gibi bilgiler, hayatta kalmak için gerekliydi. Zamanla pratik bilgi, kutsal anlatıya dönüşebilir. Güvenli tepe, kurtuluş dağı olur. Eski tekne, seçilmiş ailenin gemisi olur. Büyük su, dünyanın yeniden başlamasına yol açar. Bu dönüşüm, tufan anlatılarını daha az değil, daha fazla anlamlı kılar. Çünkü onlar yalnızca geçmişteki bir su baskınını değil, insanın felaket karşısında anlam arama biçimini taşır. Mezopotamya'nın büyük metinlerinde su, insanın zayıflığını gösterir. Kentler güçlü olabilir, krallar uzun listelerde anılabilir, tapınaklar yüksek olabilir. Ama su geldiğinde bütün düzen sınanır. Bu yüzden tufan, uygarlığın kırılganlığını anlatmanın en eski ve en güçlü yollarından biridir. Körfez Ovası'nın olası sakinleri belki hiç yazı kullanmadı. Belki adlarını hiçbir tablette görmeyeceğiz. Belki onların dilleri, tanrıları ve hikayeleri bize doğrudan ulaşmadı. Ama yaşadıkları çevrenin değişimi, daha sonraki toplumların dünyasında bir iz bırakmış olabilir. Bu iz, kesin bir belge gibi değil, uzak bir yankı gibi düşünülmelidir. Yankı, sesi değiştirebilir. Ama bir sesin bir zamanlar var olduğunu da hatırlatır. Bu nedenle Basra Körfezi'nin kayıp dünyasını dinlerken iki uçtan da kaçınmak gerekir. Bir uçta her şeyi kanıtlanmış sualtı uygarlığı gibi göstermek vardır. Diğer uçta ise suyun örttüğü alanlarda insan yaşamı olabileceği ihtimalini küçümsemek. Daha iyi olan yol arada yürümektir. Jeolojinin gösterdiği eski manzarayı ciddiye almak, arkeolojinin henüz söylemediği şeyleri uydurmamak ve mitlerin hafıza gücünü hafife almamak. Kayıp ova fikrinin çekiciliği görünmez olmasından da gelir. Karada bir höyük gördüğümüzde altında şehir olabileceğini hayal ederiz. Ama denizin altında kalan bir ova daha sessizdir. Üzerinden gemiler geçer, dalgalar hareket eder, modern hayat yüzeyde devam eder. Aşağıda ise eski vadiler, belki eski kamp yerleri, belki de hiç bulunamayacak izler vardır. Suyun altında kalan geçmiş, insan hayal gücünü kendine çeker. Çünkü hem yakın hem erişilmezdir. Sualtı arkeolojisi bu yüzden büyüleyici ama zordur. Deniz kalıntıları koruyabilir ama aynı zamanda örter, aşındırır, yer değiştirir. Tortular kalınlaşır, görüş azalır, akıntılar çalışmayı zorlaştırır. Bir taş alet ya da eski bir ocak yeri bulunsa bile onu doğru bağlama yerleştirmek gerekir. Hangi döneme aittir?
doğal mı taşınmıştır? Gerçekten yerleşim izi midir? Her cevap yeni sorular açar. Bu yüzden Kayıp Körfez Ovası sabırlı araştırmaların konusu olmaya devam eder. Bilim insanları deniz tabanını haritalarken geçmişin kabartmasını okumaya çalışır. Batimetri, suyun altındaki yükselti ve çukurları gösterir. Sismik veriler, tortuların altında gömülü yapıları anlamaya yardım eder. Çekirdek örnekleri, hangi katmanda tatlı su, hangi katmanda deniz etkisi olduğunu düşündürebilir. Bunlar kulağa teknik gelebilir ama aslında hepsi aynı soruya yönelir. Burada bir zamanlar nasıl bir dünya vardı? Bu dünyanın içinde insanı hayal etmek, dikkatli bir hayal gücü ister. Bir sabah, geniş bir vadide küçük bir topluluk uyanır. Sazdan yapılmış barınakların yanında duman yükselir. Çocuklar su kenarında oynar, yaşlılar hayvan izlerini takip eder. Birkaç kişi balık ağlarını onarır. Uzakta nehir ağır ağır akar. Ufukta bugünkü deniz yoktur. Onun yerine alçak düzlükler ve parlayan tatlı su kanalları vardır. Böyle bir sahne kanıtlanmış bir şehir değildir ama jeolojinin mümkün kıldığı insan ölçeğidir. Sonra zaman geçer ve su yaklaşır. Önce uzak bataklıklar büyür. Sonra tuzlu su bazı kanallara girer. Balıklar değişir, hayvan yolları başka yere kayar. Kamp yeri daha nemli hale gelir. İnsanlar belki bir süre uyum sağlar. Daha yüksek bir yere taşınır. Yeni kıyıda balık tutar. Eski mezarları ve ocak yerlerini geride bırakır. Ama sonunda bazı yerler geri dönülmez biçimde su altında kalır. İnsan o anda yalnızca toprağı değil, geçmişini de kaybetmiş gibi hisseder. Bu deneyim sözlü anlatıya dönüştüğünde ayrıntılar değişir. Bir kuşağın yavaş yükselen denizi, sonraki kuşağın büyük tufanı olabilir. Bir vadinin kaybı, dünyanın kaybı gibi anlatılabilir. Bir ailenin kaçışı, insanlığın kurtuluş hikayesine dönüşebilir. Bu, eski insanların yalan söylediği anlamına gelmez. Hafıza böyle çalışır. Acı, korku ve anlam arayışı, olayı sembolik bir biçime sokar. Gılgamış Destanı'ndaki tufan bölümü, bu yüzden yalnızca bir ser hikayesi değildir. Orada insan, ölümden kaçamayacağını öğrenir. Utnapiştim'in kurtuluşu, aynı zamanda Gılgamış'ın sınırlarını anlamasına yol açar. Su, burada hem yok edici hem öğreticidir. Büyük tufan, kahramana ölümsüzlüğün kolayca elde edilemeyeceğini gösterir. Bu anlatı, tarihsel bir Kaşkın hafızasından beslenmiş olabilir ya da olmayabilir. Ama suyun Mezopotamya düşüncesindeki derin yerini açıkça gösterir. Kutsal metinlerdeki Nuh anlatısı da benzer biçimde daha geniş bir anlam taşır. Burada tufan, ahlaki düzen, kurtuluş, itaat ve yeni başlangıç temalarıyla birleşir. Bu nedenle onu yalnızca deniz seviyesi değişiminin basit bir kaydı olarak görmek doğru değildir. Fakat bölgenin uzun tarih boyunca seller, nehir taşkınları, kıyı değişimleri ve su baskınları yaşadığını bilmek, bu anlatıların neden güçlü bir coğrafi duygu taşıdığını anlamamıza yardım eder. Basra Körfezi'nin yükselişiyle ilgili hipotez de tam bu ara bölgede durur. Bir yanda jeoloji vardır. Deniz seviyesi, buzul erimesi, eski vadiler, tortular. Diğer yanda kültürel hafıza vardır. Tufan, kaybolan dünya, ataların yerinden edilmesi, tanrısal uyarı. İkisini birebir aynı şey yapmak risklidir. Ama aralarında ilişki olabilir mi diye sormak, tarihsel hayal gücünü ve bilimsel merakı bir araya getirir. Bu konuda en sağlıklı dil, ihtiyatlı bir dildir. Belki Basra Körfezi'nin suları altında erken insan topluluklarının izleri vardır. Belki bazı anlatılar, yükselen denizlerin ve büyük taşkınların uzak anılarını taşır. Belki de tufan hikayeleri, birçok farklı su felaketinin, nehir taşkınının ve dini düşüncenin birleşmesiyle oluşmuştur. Bunların hepsi mümkündür. Fakat kesin olan bir şey vardır. Bölge,
suyla şekillenmiş bir bölgedir. Ve bu su, insan hafızasında derin izler bırakmıştır. Bu derin izleri anlamak için yalnızca büyük felaketlere bakmak yetmez. Günlük hayattaki suyu da görmek gerekir. Bir kanalın açılması, bir tarlanın sulanması, bir teknenin sazlıkların arasından geçmesi, bir balıkçının ağını toplaması, bir annenin çocuğuna nehir kıyısında su vermesi, uygarlığın küçük ama temel sahneleridir. Tufan anlatıları, bu küçük sahnelerin tersine çevrilmiş halidir. Su hayat vermez, hayatı örter. Yol açmaz, yolu siler. Ev kurdurmaz, evi taşır. Körfez Ovası su altında kaldıysa, oradan ayrılan insanlar yeni kıyılara ve nehir ağızlarına yerleşmiş olabilir. Bu tür hareketler daha sonra Mezopotamya'nın yoğun yerleşim ağlarına katkıda bulunmuş olabilir. Fakat burada da dikkatli olmalıyız. Sümer uygarlığının doğuşunu tek bir kayıp ovaya bağlamak fazla basit olur. Uygarlık çok nedenli bir süreçtir. İklim, tarım, sulama, ticaret, sosyal örgütlenme, inanç ve teknolojinin uzun etkileşiminden doğar. Yine de kayıp ova fikri bu sürece başka bir pencere açar. Bize uygarlığın bazen görünmeyen kıyılarda hazırlandığını hatırlatır. Bir toplumun kökleri, bugün kazı yaptığımız höyüğün biraz ötesinde, şimdi su altında kalan eski bir yaşam alanına uzanabilir. İnsanlar yer değiştirdiğinde sadece eşyalarını değil, bilgilerini de taşır. Hangi balığın nerede bulunduğunu, hangi bitkinin yenebileceğini, hangi taşın alet yapmaya uygun olduğunu, hangi suyun tehlikeli olduğunu da taşırlar. Bu bilgi kuşaktan kuşağa aktarılırken mitlerle karışabilir. Bir yaşlı çocuklara denizin bir zamanlar daha uzakta olduğunu anlatır. Onun torunu, ataların yaşadığı yerin sulara gömüldüğünü söyler. Daha sonraki kuşak, bunu büyük tufanın bir parçası olarak duyar. Sonunda hikaye, yalnızca coğrafyanın değil, insanlığın kaderinin anlatısı haline gelir. Böylece kayıp bir kıyı çizgisi, kutsal ve edebi hafızada çok daha büyük bir anlam kazanır. Bu noktada Basra Körfezi ile Karadeniz hakkındaki tufan tartışmaları arasında da bir benzerlik hissedilir. İki bölgede de deniz seviyesi, kıyıların değişimi ve eski yerleşim alanlarının su altında kalması üzerine sorular sorulur. Türkiye'deki dinleyici için Karadeniz'in kayıp kıyıları ne kadar ilgi çekiciyse, Basra Körfezi'nin kayıp ovası da Mezopotamya'nın kapısı olduğu için o kadar anlamlıdır. İkisi de bize aynı şeyi fısıldar. Bugünkü kıyılar, geçmişin kıyıları değildir. Kıyıların değişmesi, insanın zamanı algılayışını da değiştirir. Bir dağ yavaş değişir ama deniz kıyısı daha canlıdır. Gelir, gider, kum taşır, deltaları büyütür, limanları doldurur, köyleri suya yaklaştırır ya da uzaklaştırır. Eski insanlar bu hareketi yaşadı. Onlar için coğrafya, sabit bir harita değil, sürekli pazarlık edilen bir çevreydi. Basra Körfezi'nin yükselen suları, bu pazarlığın en büyük örneklerinden biri olabilir. Bir gece, eski Körfez Ovası'nın son kıyısında oturan bir aileyi düşünün. Arkalarında daha yüksek arazi, önlerinde artık tuzlu hale gelen sular vardır. Ateşin başında yaşlı biri, eskiden karşıdaki düzlükte avlananları anlatır. Gençler o yeri hiç görmemiştir. Onların bildiği yalnızca suyun yüzeyidir. Ama sözler sayesinde kaybolan toprak görünür hale gelir. İşte mitlerin gücü burada başlar. Görülmeyeni hatırlatır. Bu hayali sahnenin içinde kesin arkeolojik bilgi yoktur. Ama insan gerçeği vardır. İnsanlar kaybettikleri yerleri anlatır. Memleket su altında kalsa bile hafızada kuru kalır. Bir kuyu, bir ağaç, bir kamp yeri, bir mezar ya da bir geçit artık ulaşılamasa bile anlatılarda yaşamayı sürdürür. Basra Körfezi'nin eski ovası gerçekten insanlar için böyle bir yerse, onun kaybı
yalnızca jeolojik değil, duygusal bir olaydı. Bugün deniz tabanına bakan bilim insanları bu duyguyu doğrudan ölçemez. Onlar kanal izlerini, tortu kalınlıklarını, kabuk parçalarını ve kıyı basamaklarını ölçer. Ama bu ölçümler hayal gücümüzü disipline eder. Bize nerede insan arayabileceğimizi, hangi dönemde, hangi alanların kuru kaldığını, suyun ne zaman ilerlediğini gösterir. Böylece bilim, efsanenin yerine geçmez. Ama efsaneyi düşünürken ayaklarımızı yere bastırır. Bu ayakları yere basan merak, konuyu daha değerli kılar. Çünkü insan bazen kayıp şehirleri görmek ister. Sütunlar, tapınaklar, kapılar ve yazıtlar arar. Oysa geçmiş her zaman böyle görünür, izler bırakmaz. Bazen en önemli sahne, yalnızca eski bir nehir kıvrımı, kıyıya yakın bir tortu katmanı ya da suyun altında kalan sessiz bir düzlük olabilir. Büyük hikayeler, küçük izlerden başlar. Bu yüzden büyük tufan sorusu, yalnızca geçmişte ne oldu sorusu değildir. Aynı zamanda insanlar değişen dünyayı nasıl anlamlandırır sorusudur. Deniz yükseldiğinde bir toplum bunu nasıl anlatır? Kayıp topraklar için hangi kelimeleri kullanır? Yeni kıyılara yerleşirken eski kıyıları nasıl hatırlar? Çocuklarına ne söyler? Belki de en eski tufan hikayelerinin gücü tam bu insani sorulardan gelir. Basra Körfezi'nin altında yatan eski ova, hala büyük ölçüde sessizdir. Belki ileride daha ayrıntılı su altı araştırmaları yapılacak, daha net kıyı çizgileri çıkarılacak, belki insan izleri bulunacak, belki de bazı sorular cevapsız kalacak. Geçmiş bazen cömerttir, bazen ketum. Deniz ise ketum olmayı iyi bilir. Üzerine örttüğü şeyi kolayca geri vermez. Ama elimizdeki bilgiler bile yeterince düşündürücüdür. Bir zamanlar orada daha geniş bir kara parçası vardı. Deniz seviyesi yükseldi. Nehirlerin, deltaların ve kıyıların düzeni değişti. Mezopotamya'nın suyla ilgili anlatıları çok eski ve çok güçlüdür. İnsan toplulukları çevresel değişimlere uyum sağlamak zorunda kaldı. Bu parçalar kayıp bir dünyanın kesin fotoğrafını vermez ama sisli bir silüetini verir. Bu silüet sakin bir gece anlatısı için güçlüdür. Çünkü içinde hem bilim hem hafıza vardır. Haritaların altındaki eski vadiler, destanların içindeki tufanlar, Anadolu'dan doğup güneye inen nehirler, Basra Körfezi'nin sıcak suları ve su altında kalmış olabilecek eski yaşam alanları aynı büyük hikayenin çevresinde dolaşır. Bu hikaye, insanlığın suyla kurduğu uzun ve kırılgan ilişkinin hikayesidir. Hikayenin sonuna yaklaşırken, eğer bu kayıp Körfez Ovası zihninizde sessiz bir görüntü bıraktıysa, bizim kanalımıza abone olabilir ve yorumlarda bu gece nereden dinlediğinizi yazabilirsiniz. Ayrıca aklınızda en çok ne kaldığını da merak ederim. Suyun altında kalan vadi mi, Fırat ve Dicle'nin eski yolları mı, tufan anlatılarının karanlık hafızası mı, yoksa denizin yavaşça ilerlediğini gören insanların sessizliği mi? Yorumlarda bırakacağınız her yer adı, sanki kaybolmuş bir kıyıya yakılan küçük bir ışık gibi durur. Bugün Basra Körfezi'nin suları dalgalanır. Gemiler geçer, kıyı kentleri büyür ve modern dünyanın gürültüsü yüzeyde devam eder. Ama derinde, daha eski bir coğrafya hala uzanır. Nehirlerin oyduğu vadiler, eski kıyıların gölgeleri ve belki insanlığın unutulmuş adımları suyun altında sabırla bekler. Onlara baktığımızda kesin cevaplardan çok dikkatli sorular buluruz. Ve bazen dikkatli sorular kesin cevaplardan daha uzun yaşar. Belki de bu hikayenin en derin anlamı burada saklıdır. Dünya sabit değildir. Kıyılar değişir, denizler yükselir, insanlar yer değiştirir, hafıza biçim değiştirir. Bir zamanlar kara olan yer deniz olur. Bir zamanlar günlük hayat olan şey destana dönüşür.
Basra Körfezi'nin kayıp ovası bize, uygarlığın yalnızca taş şehirlerde değil, suyun örttüğü sessizliklerde de aranması gerektiğini hatırlatır. Geçmiş bazen toprağın altında değil, dalgaların altında uyur.